Her gün, aslında her an, sorgulamadan kabul ettiğimiz temel bir inanç var. İşte bugün tam olarak onu mercek altına alıyoruz. Hazır olun. Çünkü zihnimizin nasıl çalıştığına dair bildiğinizi sandığınız her şeyi sorgulatacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Şöyle bir durup düşünün. Güneşin yarın doğacağından nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Bu soru size belki de saçma geldi. Çünkü her sabah uyanıyoruz ve güneş orada. Nefes almak kadar doğal, değil mi? Ama bu sarsılmaz kesinliğimizin kaynağı ne? İşte işlerin ilginçleştiği yer tam da burası. 18. yüzyıl filozofu David Hume'a göre bu en temel inancımızın arkasında aslında hiçbir mantıklı, rasyonel bir neden yok. Nasıl yani? Gelin Hume'un bu kafa karıştırıcı görünen gizemi nasıl çözdüğüne birlikte bakalım. Konuyu daha iyi anlamak için yol haritamız bu şekilde. Hume'un fikrini adım adım sindire sindire işleyeceğiz. Şimdi şu güneşin doğuşu sorusuna geri dönelim. Bunu bir kelime oyunu gibi düşünmeyin. Bu, dünya hakkında neyi gerçekten bilebiliriz sorusuna açılan derin bir kapı aslında. Hume, işe başlarken tüm bilgimizi ikiye ayırıyor. Bir yanda fikir ilişkileri var. Mesela bir üçgenin üçgeneri olması gibi. Bu, tanım gereği doğru, aksini düşünmek mantıksal bir çelişki olur. Diğer yanda ise olgu meseleleri var. Güneş parlıyor gibi. Bunu bilmek için deneyimlemeniz, dışarı bakmanız lazım. İşte güneşin yarın doğacağına dair inancımız da tam olarak bu ikinci kategoriye giriyor. Peki, zihnimiz bu olguları nasıl işliyor? Şimdi, Hume'un argümanını anlamak için olmazsa olmaz iki temel yapı taşına, yani düşüncenin en ham hallerine bakalım. Birincisi, izlenimler. Bunlar, duyularımızdan ve duygularımızdan gelen o anlık, canlı, ham veriler. Mesela bir ateşe dokunduğunuzda hissettiğiniz o sıcaklık. İşte o bir izlenim. Canlı, güçlü ve anlık. İkincisi ise fikirler. Fikirler, o canlı izlenimlerin zihnimizdeki daha soluk, daha sönük kopyalarıdır. Yani o ateşin sıcaklığını daha sonra hatırlamanız gibi. Artık o kadar canlı değil, sadece bir anı. Bakın aradaki fark çok önemli. Çünkü Hume'a göre aklınıza gelebilecek en karmaşık, en soyut düşünceler bile eninde sonunda bu ham maddeden, yani doğrudan yaşadığımız izlenimlerden geliyor. Bütün fikirlerimiz bir zamanlar tecrübe ettiğimiz o canlı izlenimlerin birer yankısı aslında. Peki tamam, zihnimiz bu izlenimleri ve fikirleri topluyor. Ama onları nasıl birbirine bağlıyor? İşte burada devreye hepimizin kullandığı o sihirli zihinsel zincir giriyor. Neden ve sonuç. Holm'un meşhur bilardo topu örneğini düşünelim. Birinci topun hareket ettiğini görüyoruz, sonra ikinci topa çarptığını görüyoruz ve en sonunda da ikinci topun hareket etmeye başladığını görüyoruz. Beynimiz anında bir bağlantı kuruyor. Birinci top, ikincinin hareket etmesine neden oldu. Ama durun bir dakika. İşte Hume'un o can alıcı sorusu da bu. Biz olayları ard arda görüyoruz, evet. Ama o ikisini birbirine bağlayan o gizemli gücü, o nedenselliğin kendisini hiç doğrudan gördük mü? Hayır. Sadece bir olayın diğerini takip ettiğini görüyoruz. Ve işte bu soru bizi Hume'un argümanının zirve noktasına getiriyor. Tüm bilgimizin temelindeki o sarsılmaz sandığımız zeminin aslında ne kadar kaygan olduğunu fark ettiğimiz o ana. Hume'un kendi sözleri durumu harika özetliyor. Diyor ki, yarın güneş doğmayacak cümlesi mantıksal olarak doğacak demekten daha çelişkili değil. Yani güneşin doğmamasını hayal etmekte hiçbir mantık hatası yok. Bu da şu demek, bizim o kesin inancımız saf mantıktan gelmiyor, başka bir yerden gelmeli. Anlıyoruz ki bilardo toplarından güneşin doğuşuna kadar geleceğe dair tüm tahminlerimiz aslında tek bir devasa varsayımın üzerine kurulu. İşte o büyük varsayım bu. Gelecek, geçmişe benzeyecektir. Hayatımızın her anında, her saniyesinde yaptığımız o dev inanç sıçraması tam olarak bu cümlede saklı. Ve işte düğümün çözüldüğü ya da daha doğrusu çözülemediği yer. Bu varsayımı mantıkla ispatlamanın hiçbir yolu yok. Neden mi? Çünkü gelecek geçmiş gibi olacak demek için kanıt olarak ne sunarsınız? Geçmişi. Dün de böyle oldu, ondan önceki günde. Ama bunu dediğiniz anda zaten kanıtlamaya çalıştığınız şeyi varsaymış oluyorsunuz. Bu bir kısır döngü. O zaman ne olacak? Eğer mantık bize yardımcı olamıyorsa, bu en temel inançlarımızı neye borçluyuz? İşte Hume burada çok zarif
ve aslında çok insani bir cevap veriyor. Cevap: alışkanlık. Hume'ye göre hayatın rehberi mantık falan değil, düpedüz alışkanlıklarımız. Bizi yönlendiren şey insan psikolojisinin çok temel bir prensibi. Peki, nedir bu alışkanlık? Şöyle düşünün, bir olayın, mesela A olayının, ardından hep B olayının geldiğini tekrar tekrar gördükten sonra, zihnimiz bir sonrakinde A'yı görünce otomatik olarak B'yi beklemeye başlar. Bu mantıksal bir çıkarım değildir. Bu, zihnin yarattığı güçlü, neredeyse içgüdüsel bir beklentidir. Peki, tüm bu felsefi yolculuktan ne anlamalıyız? Yani 18. yüzyılda yaşamış bir filozofun bu fikri bugün bizim için neden önemli olsun ki? Hume'un bu argümanın etkileri gerçekten çok derin. Bize her şeyden önce saf aklın sınırlarını gösteriyor. Bilgimizin temelinin soyut mantık kuralları değil, bizzat deneyim ve insan doğası olduğunu hatırlatıyor. Kısacası dünyayı anlarken sadece aklımıza değil, zihnimizin bu güçlü alışkanlıklarına ne kadar güvendiğimizi yüzümüze vuruyor. Ve bu analizi sizi biraz düşünmeye itecek, o son soruyla bitirelim. Eğer en temel beklentilerimiz bile bir alışkanlıktan ibaretse, acaba her gün kesin diyebildiğimiz başka hangi gerçekler aslında zihnimizin bize oynadığı bir oyundan, güçlü bir alışkanlıktan ibaret olabilir?